Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Blender'da istediğiniz her şeyi modelleyebileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Bunun için ihtiyacınız olan bir adet referans görseli. Şimdi o referans görselini referanstan çağırıyorum. Böyle çağırdım. Mesela böyle bir görsel bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Bir objenin yandan çekilmiş bir fotoğraf. Görselime tıklıyorum. Alt G ve Alt R yapıyorum. Biz X yönüne bakarak modelleyeceğiz. O yüzden resmimi RX90 yapıp kaldırıyorum. Ardından RY90 ama eksi şekli döndürüp bu şekilde bir hale büründürüyorum. Evet, şimdi bir adet arkadaşlar küp ekliyorum. Küpümü çağırdım. Ardından şöyle front görünüme geçiyorum. Küpümü şöyle kenara getirdim. Edit moda geçtim. Front görünüme biraz zoom atalım. Alt Z'ye bastım ve görünüm açtım. S'ye bastım, biraz küçülttüm. Şöyle biraz kenara alıyorum. Tekrar S'ye bastım, küçülttüm. Şöyle biraz kenara aldım. Ardından 3 tuşuna bastım. Eğer X-ray modunu açıksa şuradan face modu direkt yana tıklayıp seçebiliyorsunuz. G, X yapıyorum ve şu şekilde kenara alıyorum biraz. Şu kadarcık yeterli bize. Ardından şöyle bir tekrardan biraz zoom atıyorum. Şimdi birkaç tane buradan loop cut atacağım. Mesela bir tane buraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Daha sonrasında 1'e basıyorum. Birazcık tekrardan yakınlaştım. Tarayarak vertexleri tek tek seçerek arkadaşlar buralara yanaştırıyorum. Bir nevi arkadaşlar objenin yan profilini taklit ediyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle yaptık. Şuraya bir adet loop cut attım. Yukarı çektim. Bir adet loop cut da şuraya atıp şöyle aşağı indireyim. Bir adet loop cut'ı da yatayda atıyorum. Şöyle biraz kenara aldım. Bir tane de şuraya attım. Bunu da şöyle getirirsek güzel olabilir. Şunu biraz şöyle kenara aldım. Burası idare eder. Şuraya biraz yukarı aldım. Bir tane şuraya atabilirim. Şöyle biraz yukarı alayım. Bir tane şuraya atalım. Şunu da şöyle biraz yine yukarı alayım. Şunu biraz şöyle. Şunu da biraz şöyle hizalayalım. Bunu da hizalayalım. Bir tane de şuraya attım. Şöyle biraz getirelim. Şunu da biraz şöyle getirelim. Kabaca şöyle bir ayarlamış olduk. Şuradaki empty objesini kaldırıyorum. Şuradan dikine bir loop cut atıyorum. Dikine loop cut attıktan sonra tekrardan X-ray modunu bir açayım. Şöyle yatay görünüme geldim. Face moduna geldim. 3 ile tarıyorum. X'e bastım. Face dedim. X-ray'den tekrar çıkalım Alt ve Z ile. Gördüğünüz gibi şu şekilde yan tarafı boş bir hal büründü. Şimdi buradaki en uç köşeden tıklıyorum. Shift S yapıyorum. Cursor selected diyorum. Artık cursor'ımız buraya geldi. Daha sonra obje moduna geliyorum. Sağ tıkladım. Set origin'den origin to 3D cursor diyorum arkadaşlar. Artık objemizin merkez noktasını biz bu köşeye almış olduk. Daha sonra add modifier diyerek buradaki modifier'ımızdan mirror modifier'ını buna atıyoruz. Ardından Y'de istiyorum, X'de istemiyorum dediğimiz zaman şu şekilde tekrardan bir görünüme kavuşmuş olduk. Şu ortadaki kısmı silmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bunun tam bir küp ya, biz tam şu kısmı da sildik. Şu yan duvar kısmını. Burayı silmezseniz arkadaşlar orta kısımda bir yarık oluşuyor. O yarığı görmemek için bu yan kısmı da silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken buraya bir subdivision surface atamak olacak arkadaşlar. Subdivision surface'imi atıyorum ve 3 seviye aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir hale büründü. Bu bize biraz geniş gelecek büyük ihtimalle. Y ekseninde onu biraz daraltabiliriz. Şu kırışıklıklardan kurtulmak için de sağ tıklayıp shade smooth diyeceğiz arkadaşlar. Ama onu finalde yapacağım. Şu anda onu yapmıyorum. Şöyle biraz kenara alayım. Ardından bu şöyle sub ismini veriyorum. Yazamamışım. Şu sub ismini verdim. Daha sonra bunu gizliyorum ve empty objemi tekrardan çağırıyorum. Şöyle bir front görünüme geçtim. Biraz daha şöyle yakınlaşıyorum. Tekrardan sağ tıkladım. Küp dedim arkadaşlar. Bir adet küp çağırıyorum. Tekrardan yine aynı mantık. Aynı mantıkla yapıyoruz. Çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde arkadaşlar bitirdik. Böyle gördüğünüz gibi halloldu. Şimdi tek yapacağımız arkadaşlar şuradaki empty objesini artık gizlemek. Daha sonrasında arkadaşlar biz bu modelimize bir adet modifier vereceğiz. Demin yaptığımız gibi Alt Z'den çıkabiliriz. Edit moddayız. Ctrl R yaptım. Tam dikine bir adet loop cut indirdim. Daha sonradan Alt Z'den ve 3'e basarak face modunu açtım. Taradım. X'e bastım. Face dedim. Yan kısmı sildim. Alt Z'den geri çıkıyorum. Şu şekilde bir hale büründü arkadaşlar. Tekrardan yine dediğim gibi aynı işlemi uyguluyorum. Az öncekinden hiçbir farkı yok. Tekrardan yine arkadaşlar aynı işlemi uygulayacağım. 1'e bastım. Vertex'imi seçtim. Shift S yaptım. Cursor selected dedim. Tab'dan obje moduna geri döndüm. Sağ tıklıyorum. Set origin'dan origin to 3D cursor diyorum. Ardından modifier kısmından bir adet mirror modifier atıyorum. Y yönünde istiyorum. Ardından bir de arkadaşlar subdivision surface atıyorum. Bunu
2, 3 seviye istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baltaya benzemiyor. Onun için arkadaşlar bazı edge'lerle oynamamız gerekiyor. Şimdi en alttaki şu keskin kısmı yapalım. Sağ tıklıyorum. Edit moda geri döndüm. Sakın subdivision yaptıktan sonra onaylamayın arkadaşlar. Çünkü onaylarsanız bu edge'ler 4 tane olmaz. Bayağı bir edge'iniz olacak. O yüzden onaylamıyoruz ilk başta. Subdivision sonra en son onaylanacak arkadaşlar. 2'ye tıklıyorum ve edge moda geldim. Alt ve shift tuşuna basaraktan burayı bir kere tıkladığımda bütün edge'i boydanmayı seçmiş oluyoruz. Şu yeşil oktan tutuyorum. Y yönünde şu şekilde. Burası olabildiğince sivri olursa iyi olur. Şöyle küçülttüm. Burası güzel oldu. Şimdi şurayı da arkadaşlar burası fazla kavisli olduğu için burayı da birazcık köşeli hale getireceğiz. Ctrl D'den bir adet loop kat atıyorum ve yukarı doğru şöyle çekiyorum. Şöyle bir görünüme sahip olduk arkadaşlar. Tab kısmını arkadaşlar şöyle karşıdan bakalım. S, Y ve yatayda şöyle biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi güzel oldu baltamız. Objenizde veya objelerinizde tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Convert to Mesh diyorsunuz arkadaşlar. Artık bütün o modifierleri onaylanmış oluyor. Tek seferde de bu şekilde onaylayabiliyorsunuz. Ardından sapa, Shade Smooth, baş kısmına da Shade Smooth diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir baltayı çok hızlı ve kolay bir şekilde modelledik arkadaşlar.